Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Merhabalar, benim adım Gözde. Eşim Cemil bir anda evi terk edip gitti. Eğer beni başka bir kadın için aldattıysa, çıksın karşıma delikanlı gibi seni aldattım desin, bitsin bu iş. Evliliğimizin bitmesini istemiyorum. Eşim Cemil ile bizi gerçekten güzel bir gelecek bekliyor. Ortada bir tartışma, bir gerginlik, hiçbir sebep yokken bir anda evini terk edip gitti. Yani eğer beni başka bir kadın için terk ettiyse, çıksın karşıma delikanlı gibi seni aldattım desin, bitsin bu evlilik. Yani kaçtım. Çünkü diğer türlü sürekli ben nereye gitsem bu oraya, ben nereye gitsem oraya gidiyor. Peki kıskanç biri misin? Değilim. Biri tutturdu, sende dedi ankastre bozukluğu var. Ankastre bozukluğu. Evet, abisi de araştırdı. Gel dedi, sende dedi ankastre bozukluğu var, düzeltmemiz lazım dedi. Güzel patakladı beni. Hayat size çekilmez olmuştur eğer söyledikleriniz doğruysa. Çok fazla. Çünkü bize kendisi böyle anlatmadı. Sevgili izleyiciler, kıskançlık da tıpkı diğer duygularımız gibi bizimle doğuştan gelen sağlıklı ve doğal bir duygudur. Hayatımızda olması gereken bir duygudur ama ta ki onu normal düzeyde yaşayana kadar. Yani hastalıklı düzeyde yaşarsak kıskançlık duygusu bir ilişkiyi ve evliliği bitirebilir. Evliliği bitiren diğer 3 şey de kin, kötü alışkanlıklar ve kontrol edilemeyen öfke duygusudur. Şimdi sizleri Gözde Hanım'la tanıştıracağım. Bakalım Gözde Hanım kimden bir şans istiyor? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Nasılsınız? Cemil burada mı? Geldi mi? Çünkü ekip arkadaşlarınız bana bulabileceğinizi falan söyledi de. Yani eğer buradaysa benim onu mutlaka görmem lazım. Getirebildiniz mi? Buldunuz mu? Şöyle, elimizden geleni yapacağız bunun için. Ekip arkadaşlarımız bulduğunu söylememiştir çünkü daha henüz ulaşamadık Bakın kendisine. şöyle söyleyeyim, benim onu mutlaka görmem lazım. Çünkü yani 2 aydır göremiyorum. Peki Gözde Hanım, programımıza başvurdunuz. Evet. Hikayenizi biraz biliyorum ama tüm detaylarına hakim değilim. Hem izleyicilerimizin duyması adına kimden bir şans istemek için geldiniz? Ben eşimden bir şans istiyorum. 3 yıldır güzel giden bir evliliğimiz var. Ama kendisi bir gün bir anda çekip gitti. Ortada bir tartışma, bir gerginlik, hiçbir sebep yokken bir anda evini terk edip gitti. Ve kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyorum. Yani eğer beni başka bir kadın için terk ettiyse, çıksın karşıma delikanlı gibi seni aldattım desin, bitsin bu evlilik. Ama istemiyorum ben Aslı Hanım. Evliliğimizin bitmesini istemiyorum. Yani çünkü beni eşimle güzel bir gelecek bekliyor. Söylesin, yani eğer aldattıysa söylesin bana. Şimdi 3 yıllık bir evlilik Evet. ama mutlu giden bir evlilik miydi? Her şey yolunda mıydı? Evet, hiçbir sebep yokken, Hiçbir tartışma problem yokken. yoktu. Bir sabah Yok. uyandınız, eşiniz evde yok, sizi terk etmiş miydi? Evet, Gerçekten böyle mi oldu? gerçekten böyle. Ben yani artık eminim ve anlıyorum ki beni gerçekten bir kadın için terk etti. Bir kadın için sizi terk etti. Evet. Peki hiç bununla ilgili bir şey yakaladınız mı, gördünüz mü? Hani bu bir şüphe mi sadece? Yani başlarda çok emin değildim tabii. Yani şüphelerim vardı. Ama tabii ki de yani çağımızın en büyük sorunu sosyal medya. Yani sosyal medyada bir kadın vardı. Yani onunla konuştuğumdan emindim. Kim bu kadın? Yani adı yok ama kullanıcı adı var. Dingin Yalnızlık diye. Artık nasıl bir kullanıcı adıysa, erkekleri nasıl etkilemeye çalışıyorsa, neyin dinginliğiyse bu. Peki nasıl yakaladın bununla konuştuğunu, bu kadınla konuştuğunu? Yani ya da yakalayabildin mi? Yani şöyle, ben kullanıcı adını eşim konuşurken gördüm. Ve kendisine de DM'den mesaj attım. Yani eşimi bırakması gerektiğini, her şeyi söyledim. Yani benim eşimin peşini bırak dedim. Yani onunla iletişimini kes dedim. Ama hiçbir şekilde cevap alamadım. Kendisi bana görüldü atmayı tercih etti. Görüntü. Görüldü.
Ha, sadece görüldü yani. Aynen. Ben senin mesajlarını okuyorum ama cevap vermiyorum demek bu arada. Aynen. Görüldü Ve atmak. kendisinin sürekli olarak kullanıcı adı da değişiyor. Yani eminim Aslı Hanım bu kadın. Yani şu an benim kocam o kadının yanında. Şimdi bir dakika, bir erkek bir kadını aldatıyorsa kadın bunu hisseder ve fark eder. Bunun da belli başlı evin içinde böyle belirtileri var mıdır? Vardır. Eve geç gelmeye başlar, giyimi kuşamı değişebilir, telefonlarını saklayabilir, ne bileyim şifre koyar telefonuna. Bunlar çok basit şeylerdir bir kadının fark edeceği. Böyle şeyler yaşadın Ya mı ben yoksa sen... zaten onu kaç kere uyardım. Sosyal için? medyasını kapatması gerektiğini söyledim. Yani beni tamam belki beni aldatmıyor. Belki bu benim için bir şüphe. Ama ben sosyal medyanı kapat dediğim halde niye kapatmıyorsun? Yani senin eşinden daha mı önemli sosyal Senin medya? sosyal medya hesabın var mı? Ben kullanmıyorum. Sizin yok. Yok. Peki çok mu vakit geçiriyor sosyal medyada? Hani eve geliyor, elinde telefon, sürekli birileriyle yazışıyor. Ne zaman ben atıyorum mutfağa gittiğimde bir bakıyorum telefonda. Yani benim yanımdayken öyle bir şey yok. Peki mesela istediğinde veriyor mu telefonunu? Vermiyor. Ben geldiğim esnada bir heyecanlanıyor. Bir Panik mi oluyordu? aynen. Peki hiç alıp kurcaladın mı telefonunu? Yok, hiç kurcalamadım. Bir şey yakalamadın somut ama Yani elimde şüpheleniyorsun. Kağıtla, belgeyle bir sunabileceğim kanıt yok. Ama eşim evi terk etti aslanım. Bundan daha büyük bir kanıt ne olabilir Peki ki senin sizce? fark etmediğin, senin öyle bir anlam yüklemediğin bir sorunu olabilir mi? Yani yo aslında bu bizim için sorun değil dersin ama eşin için bu gerçekten büyük bir sorundur. Öyle bir şey var mı hayatınızda? Başka bir kadın yüzünden mi bir tek bu Evet, evlilik bitebilir? çünkü ben evime bağlı bir insanım. Eşime bağlı bir insanım. Yani evimde yemeğimi yapıyorum, onun bütün eksikleri falan hiç evinde bir eksikliği yok. Yani şu an bizim ayrılmamızdaki en büyük eksiklik aldatma. Beni Peki, aldattığına Bu eminim. kadar iyi olan bir evlilik, bu kadar istediklerini karşılayan bir eş varsa neden başka bir kadına ihtiyaç duysun kocan? İşte onu ben de işte merak ediyorum aslanım. Yani bende bulamayıp onda bulduğu şey ne? Bunu merak ediyorum ama yani kadın belli ki girmiş aklına. Benim kocamın aklını karıştırmış. Yani onun kafası tamamıyla karışmış. Yoksa benim eşim böyle bir insan değil. Benim eşim evime bağlı bir insandı. Bana bağlıydı. Evine gelirdi, yemeğimizi yerdik, ederdik. İşinde gücündeydi. Ama son zamanlarda değişti. Ben eşimi artık tanıyamayacak hale geldim. Peki nereye gitmiş olabilir? Yani nereye gittiğini emin değilim, bilmiyorum ama o kadının yanında biliyorum. O kadının yanına mı gitmiş olabilir diye Evet. düşünüyorsun? Yani o yüzden bana çıksın karşıma. Yani delikanlı gibi desin ki evet ben o kadının yanındayım. Seni aldattım. Yani söylesin. Ama istemiyorum. Evliliğimizin bitmesini istemiyorum. Yani ben kocamı yani o da yani yedirmem kimseye. Peki arıyorsun, açmıyor mu telefonlarını? Hayır. 2 aydır ulaşamıyorum. Peki yakın arkadaşları, hani onu tanıdığı etrafı, eşi, dostu, ailesi onlara ulaşabiliyor musun? Kimseden. Annesine, babasına, hiç kimseye. Evet. Hiç kimse senin telefonlarına cevap vermiyor. Evet. Maalesef. En son sen de çareyi bu programa başvurmakta buldun. Evet ve yani bulmanızı istiyorum. Hatta şu an bulduysanız, buradaysa yani bana söyleyin burada mı? Çünkü gerçekten ben kocamı bugün görmek istiyorum. İnşallah bulacağız. Ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Bundan emin olabilirsin. Ekip arkadaşlarım çalışıyor şu anda. Sana şöyle bir şey soracağım. Hani bazı erkekler vardır ya gözü dışarıdadır. Hı hı. Sen onu anlarsın zaten. Öyle bir adam mıydı? Değildi ama maalesef arkadaşı Serdar yüzünden öyle bir adam olma haline büründü. Yani çünkü arkadaşı Serdar bekar bir adam. Yani bekar bir adam. Niye bekar evli arkadaşı bir- olamaz mı eşinin? Yani sizce olabilir mi aslanım? Bekar erkek demek evlilikten bir erkeği soğutan bir arkadaş demektir. Neden Çünkü canım? evlilik kurallarını bilmeyen, eş sorumluluğunu bilmeyen bir insandır ki Serdar'ın gözü hep dışarıda olan bir insan. Benim kocamın aklına girdi. Benim kocamın yani bütün fikirlerini değiştirdi. Yani bu kadını bile Serdar bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama senin kocanın aklı fikri yok mu ya? Karısını İşte seviyorsa benim- bekar arkadaşı da olur, evli arkadaşı da olur. Hani ne evliler var bu arada. Size şöyle söyleyeyim ben. Yani şimdi Serdar kocama gelip dese ki gel sana yani şu 5. kattan aşağı atlayalım.
benim eşim atlar. Senin eşin o zaman uymacı akıllı bir adam öyle mi? O kadar Serdar'a yani Ha, bir tek onun, Serdar'a mı böyle? onun sözünü dinliyor. Evet. Yani onun her sözüne uyan, yani diyorum ya, bir insan 5. kattan atlayalım dediğinde atlar mı? Benim eşim böyle ki ben eminim bu aldatmada da Serdar'ın payı var. Onun yüzünden biz şu an bu haldeyiz. Bekar erkekten ne bekliyorsunuz Sen ki? ona dedin mi Serdar'la görüşme diye? Bu arada bence evli bir adamın bekar arkadaşı da olur, evli arkadaşı da olur. İlla böyle bekarlar başka bir kız getirecek diye bir şey de yoktur. Ne bekar adamlar var, hani ne evliler de var, anladınız siz. Ne evli erkekler de var. Yani şimdi siz mesela eşinizin hiç bekar arkadaşı Benim var mı? eşimin çok bekar arkadaşı var. Hatta bir tanesi var ki benim diyen evli adama taş çıkarır. Yani ben onunla görüştüğünde eşim çok rahatlıkla... Ama siz yine de yani Aslı Hanım bir kafanızın kenarında bir soru işareti olsun. Sonra benim şu anki düştüğüm hale düşersiniz. Gerçekten. Ay, Allah Ben korusun şu hiçbir an- kadın aldatılmasın tabii ki ama seninle ilgili de aldatılmakla ilgili de emin ve net ve kesin bir yargıya varmayalım biz gene de. Sen sadece şüpheleniyorsun Evet. şu anda eşinden. Evet. Kesin aldattı demeyelim, adamın günahını da almayalım. Başka bir sebebi olacağını düşünmüyorum. Bir de zaten abim hep söyledi. Dedi ki bu damadın gözü dışarıda kızım. Buna karşı dikkatli ol. Ki bu arada abimin bütün söyledikleri çıkar. Ben abime inanmadım. Salam çünkü. Yani inansana, abin seni bu konuda uyarıyorsa dinle. Yani onu neden diye sor. Sormadım. Eşimi savundum. Abi Peki. dedim benim eşim öyle birisi değil falan. Bakın sonuç ortada. Abin bir şey mi biliyordu da böyle söyledi sence? Yani onu bir yerde gördü mü, biriyle etti mi bilmiyorum ama beni defalarca kez uyardı. Dedi ki bak dikkat et, bu damadın gözü dışarıda dedi. Ben yok dedim ya, benim kocam öyle bir şey yapmaz dedim. Peki Dışarıda. evliliğin 3 yıllık bir evlilik. 3 yıl içinde böyle bir şeyi bir kere mi yaşadın? Neydi o sosyal medya? Dingin yalnızlık. Ha, Evet. Şimdi ilk defa dingin yalnızlıkla yazışırken mi? Bunu ilk defa yaşadım ama yani Daha başka bir önceleri- sorunumuz da oldu ama onun bununla pek bir alakası yok. Tamam ve flört ettiniz mi? O zamanlarda da böyle gözü dışarıda mıydı? Sadakatsizlik İlk yaptı mı sana? zamanlarda şöyle oldu. Yani ben onun gözünün dışarıda olduğunu biraz hissettim ama pek konduramadım diyelim. Çünkü sevdiğim için kondurmak istemedim. Ama o zamanlar biraz emindim. Yine o zamanlarda Serdar vardı. Ben baktım Serdar'ın yanında 2 tane genç kız, yani bekar Berke'nin yanında 2 tane genç kız olur mu? Biriyle ayrı takılıyor, diğeriyle ayrı takılıyor. Kocamı da kandırmaya çalışıyor işte. Şimdi ona diyordur ki boş ver karını, gel hayatını yaşa. Ben kocamı ezdirmem. Ben kocamı görmek istiyorum. Yani 3 sene süren bir evliliğimizi bitirmek istemiyorum. Anladım. Sen yuvanı kurtarmak için geldin. Evet. Peki bu adam seni aldatıyor diye düşünüyorsan eğer, sen neden bu adamı geri istiyorsun? Yani 3 senelik devam eden bir evliliğimi ben niye çöpe atayım ki? Ben onun için saçımı süpürge ettim. Onun her kötü gününde yanında oldum. Yani seni aldattıysa da kabul edecek misin? Gözde. Yani bayağı kızarım, bağırırım, sinirlenirim. Ama benden özür dilerse affedici olurum. Çünkü bu bir evlilik. Evlilik kolay bir şey değildir. Yani ben evliliğimi kurtarmak için onu affetmeye razıyım. Yeter ki gelsin benim karşıma. Peki Gözde, nasıl tanıştınız eşinle? Bize bir anlat bakalım. O çok güzeldi işte. Yani böyle masal diyarı gibi bir şey diyebilirim. Kaç yaşındaydın? Yani 20 yaşlardaydım. Biz genelde arkadaşlarla hep tatile gideriz. Gezmeyi çok severiz. İşte yine bir tatile gittik. Cunda Adası. Sonra bir muzun üstündeydik. Gözde yalnız eşiyle tanışma hikayesini anlatırken gözlerinin içi parıl parıl parlıyor. Evet. Siz muzu biliyor musunuz Evet, bu arada? evet. Tamam. İşte biz muzun üstüne çıktık. Ondan sonra ben de en arkadaydım. Sonra işte su dalgaları bayağı hareket ediyor falan filan derken ben bir anda kendimi suyun içinde buldum. Yani ister istemez o an telaşlandım, korktum falan derken sonra bir anda bir el benim belimi kavradı ve kendine doğru, kendi motor taşıtına doğru çekti. Dedim ki yani bu kahraman kim? Beni kim kurtardı falan, böyle bir heyecan yaptım falan. Sonra baktım işte o Cemil'di. Sonra biz karaya doğru çıktık.
Ondan sonra kendisine dedim ki yani çok teşekkür ederim. Sen benim bugün kahramanım oldun, hayatımı kurtardın dedim. Biraz kibarlık etti tabii. Dedi ki ya yok işte herkes olsa aynısını yapardı. Kim olsa aynısını yapar. Aynen. Sonuç olarak ben seni karaya çıkartman için yardım ettim falan dedi. Sonra ne dedi? Dedi ki akşam yemek yiyelim mi dedi. Çünkü benden etkilendi. Ben o esnada anladım zaten benden etkilendi. Sen peki etkilenmiş miydin? Yani Tabii seni kurtardı falan. aynen bir hayatımda ilk defa bir kahraman oldu. Ve ister istemez benim de bir etkilenme payım oldu diyebiliriz. Peki çıktın mı o yemeğe? Ben ona şöyle söyledim yani o bana yemeğe çıkalım mı dedi ama yanında erkek arkadaşları vardı. Ben de dedim ki yani sen erkek arkadaşlarınla devam et. Hani ben hiç bozmayayım sizin planınızı falan dedim. Sonra ne dedi biliyor musunuz Aslı Hanım? Onlar benim için hiç sorun değil. Ben onları ekerim. Sen yeter ki evet de dedi. İşte o gün aslında biraz anladım ki yani Cemile güvenilmez. Hemen erkek arkadaşlarını o esnada ekebildim. Ben Onları o an, eken beni de yarın eker diye mi düşündün? ben o an anlamıştım biraz bir şeyleri ama çok sezdirmiyordu falan. Sonra biz işte yemek yedik. Çok güzel geçti. Yani tanışmamız öyle masal gibi bir şeydi işte. Peki şimdi eşinin bir güvensizliğin var anladığım kadarıyla. Evet. Aklıma şu soru geliyor. Yani daha önce bu adam senin güvenini sarsacak bir şey yaptı mı? Yapmaz olur mu ya? Tabii ki de yaptı. Bir gün iş arkadaşım Ferda beni telefonla aradı. Tamam. Ben de sanıyorum ki hani nasılsın, ne yapıyorsun falan diye arıyor. İşte ilk başlarda bir sakin miyim, değil miyim anlamaya çalıştı falan filan. Nabzını yokluyor ki bir şey Aynen, anlatacak, aynen. anladım. Sonra dedi ki ben bugün senin eşini dedi Taksim'de bir otelin önünde bir kadınla görüşürken gördüm dedi. Düşünebiliyor Eyvah. musunuz? Bir otelin önünde benim kocam Tamam canım belki bir tanıdığıdır bir kızla otelin önünde görüşüyor. konuşmaya denk tamam da düşmüştür. otelin önü aslında. Ama otele Ama girmiş şu demiyor. şekilde anlatayım. Hani tamam belki görüşmüştür. Ona bir şey diyemem. Sonrasında ne yapmış benim eşim? O kadınla birlikte otelin içine girmiş. Bunu gözüyle Benim görmüş mü? arkadaşım da gizliden gizliye onları izlemiş. Sonra bana dedi ki otelin içine girdiklerini gördüm. Sen yine de yani bir dedi çaktırmadan takip et. Eve geldiğinde hareketlerinde bir değişiklik var mı? Veya bugün ne yaptın, ne ettin diye bir sor dedi. Arkadaşım beni uyandırdı. Peki arkadaşına güveniyor musun? Yani ben arkadaşıma çok güveniyorum. Hı hı. Yani o benim gözümü açtı. Ben de zaten onun da bir şeyleri fark ettiğini anlamıştım ve ona güveniyordum. Peki bu kadın nasıl bir kadınmış? Yani 1.80 boylarında, sütun gibi fiziği olan, pırlanta güzelliğe sahip bir kadın ya. Pırlanta Bebek güzel. gibi. Düşünebiliyor Ya musunuz? bunu sana arkadaşın bir de böyle mi anlattı? Aynen. Böyle anlattı. Bebek gibi bir kadınla benim eşim konuşuyor. Neden Senin yani? eşin sadece konuşmuyor, otele girmiş dedin az önce. Bir de otele girmiş. Peki arkadaşın izlemiş mi hani çıkmalarını falan? Yani o çıkmalarını falan görmemiş çünkü o kadar beklememiş. Ama sonuç olarak görmüş ve bunu bana Peki sen ne telefonla yaptın? arayıp Önemli anlattı. olan bu. Sen ne yaptın? Sonra eşim o gün akşam eve geldiğinde ben Evet. dedim ki işte böyle böyle bir durum varmış. Hani ben tabii Ferda'dan duyduğumu söylemedim. Ona söyler miyim? Asla ben arkadaşımı niye satayım? Ondan sonra kendisi de bana dedi ki işte iş yerindeki personellerle bir seminer programı varmış da lise arkadaşıymış falan da onunla otelin önünde sohbet ediyormuş. Allah aşkına 1.80 boyunda model gibi olan bir kadın senin nereden lise arkadaşın olabilir? Ya olabilir canım Nasıl yani şimdi. olabilir aslanım ya? Ama Allah niye ya? aşkına Güzel ya. bir kadın lise arkadaşı Mümkün olamaz değil. mı eşinizin? Mümkün değil. Benim eşimin öyle bir güzel lise arkadaşı olsaydı ben bunu zaten önceden bilirdim. Ha, bir de bana ne dedi sizce? Dedi Ne ki dedi? yani bir seminer programı, sen bunu nereden duydun, niye bu kadar abarttın falan filan. Yalan dolan işte. Gerçek de olabilir ama ya. Gözünle şimdi bir şey görmedin. Yani kapının önünde karşılaşıp seminere içeri girmiş de olabilirler mi? Peki madem seminer vardı, bana güya dedi ki işte ben zaten sana seminer olacağını söylemiştim. İşte böyle bir program vardı. Yo, bana böyle bir şey hiç söylemedi. Tamam kanıtlasın. Seminerin bir belgesi vardır. İsteseydin bu Ya kadar nasıl basit. kanıtlasın? Öyle bir şey yok ki kanıtlasın. Yalan, palavra. Beni ayakta uyutmaya çalışıyor.
Ben inanır mıyım böyle bir şeye? Asla Yani inanmam. Ferda seni dolduruyor olabilir mi? Ferda beni doldurmaz. Emin misin? Ferda sadece Bak benim gözümü evliliğini, açar. mutluluğunu kıskanmış. Hiç asla. Yani bir de Ferda aldatılma kokusunu ta uzak yollardan bile alabilecek bir kadın. Nasıl? Neden? Çünkü her ilişkisinde aldatıldı. Her ilişkisinde bir insan hasar yiyebilir mi? O yüzden onun gözü benimkinden daha fazla açık. Bir de Aslı Hanım Allah aşkına. Yani beni kandırabilecek, yani bu tür şeylere yani nasıl anlasam doldurabilecek o gözü bende görebiliyor musunuz? Ben seni, saf bir insan seni hiç mıyım? kimse kandıramaz mı? Tabii ki de hayır. Yani saf gözler var mı sizce bende? Yok, eminim çok akıllısındır ama ben sadece şunu anlayamıyorum. Yani bu adam seni evliliğinin ilk yıllarında işte senin anlattığın kadarıyla manken gibi bir kızla Evet. aldatıyor. Ve bunu en yakın arkadaşın anlatıyor sana. Şimdi bunu yaşıyorsun. Bugün geliyorsun programda bunları anlatıyorsun. Gene şüpheleniyorsun. Biriyle görüşüyor. Hatta kaçtı gitti onun yanına diyorsun. Beni terk etti diyorsun. Şimdi neden o zaman bu adamın peşinde hala koşuyorsun? Sen şimdi barışsan bir kere yapan gene yapacak. Öyle ama yani akıllanır. Neden 3 yıllık evliliğimi başka bir kadın için bitireyim ki? Neden bitiririm? Ben kocamı yani kimseye yedirmem. Burada onun karısı var. Onun yeri her zaman karısının yanı. Hiç kusura bakmasınlar. Yani 1000 tane kız da olsa, bir sürü kız da olsa ben oradaki hiçbir kıza kocamı yedirmem. Peki ne diyeyim, saygı duymaktan başka bir çarem yok şu anda anladığım kadarıyla. Gözdeciğim, benden sana bir abla tavsiyesi. Yanlış anlama beni sakın. Yok. Sen bu Ferda'ya gene de çok güvenmesen mi? Bak çünkü gelip sana açık açık hani bunları anlatıp işte 1.80 boyunda deyip hani bir kadın için bunlar çok zor kabul edilebilir şeyler çünkü. Ya. Hani bak sana şunu deseydi Ferda'ya güven derdim. Ya sen biraz bu aralar saldın mı kendini? İşte aranız nasıl? Bir baş başa yemeğe mi çıksanız? Biraz daha eşini kontrol mü etsen falan dese tamam. Ama açık açık sana bunu söyleyen sanki beni biraz böyle bir Ama o anlıyor. Nasıl anlıyor diye soracak olursanız. nasıl anlıyor? Ferda'nın başına gelenler var ya dizide göremezsiniz. Bu denli ya dizide izleyemezsiniz yani kızın başına neler geldi gelmiş? neler geldi. Resmen kız bastı Kimi? Serdar'ı başka bir kızla bastı. Serdar'la mı birlikteki? Evet ve Ferda'yı aldattı. Ve benim kocam şu an kimle takılıyor? Serdar'la. Ferda bunu anlamasını da kim anlasın? Ferda 2 kere nişan attı. Hem de aldatılarak attı. Yani otel odasında Serdar'ı başka bir kızla bastı. Sizce yani bu erkek normal bir insan mı? Değil. Gözü dışarıda olan bir insan, yani hayatında olan insanları aldatan, yani hiç umursamayan bir insan. Benim kocamın aklına girdi ya. Benim kocamın aklını çeldi. Yok benim şu an kocam. Gitti. Kim yüzünden? Serdar yüzünden. Ve Ferda da bunları yaşadığı için, yani bu acıyı hissettiği için beni normal olarak uyarıyor. Çünkü yani biliyor. Peki- Erkek camiasını biliyor. Peki Cemil Bey daha önce evi terk etti mi hiç? Bir kere oldu, evet. Ne oldu? Çok da iyi numara yaptı ama ben yer miyim? Yemem. Tam gecenin ikisinde Aslı Hanım, ben uyurken bir anda kalktı, üstünü değiştirdi, pijamalarını çıkarttı. Hiçbir şey söylemeden bir anda çekip gitti ve ben onun arkasından seslendim. Nereye gidiyorsun diye. Hiç cevap vermeden çekip gitti. Nereye gitti? Nereye gidecek? Kapının önüne yığılmış kalmış. Nasıl? Bir baktım kapının önünde yığılmış yatıyor. Ne demek o? Bir insan niye kapının önüne Başı yığılır, falan dönüp yatar? bayıldı diye Yok, geldi öyle benim de direkt değil aklıma. ya, şu şekilde böyle hareketler yapıyor falan. Ben de dedim ki ne oluyor dedim. Güya uyur gezer. Ben bu numarayı yer miyim? Asla yemem. Belki O an gerçekten beni kandırdı. Hayır aslanım biliyorum ya. Yani beni kandırdı. Kaçma planlarını kuruyor. Sonra belki diyecek ki ben uyur gezerdim. O yüzden evden çıktım gittim. Tamam, annesine falan hiç sordun mu? Hani böyle bir şey var mı? Uyur gezer Onları miydi? da kandırmış. Onları da ikna etmiş. Onlar da bana diyor ki evet uyur gezerliği Tamam, var belki diyor. gerçekten uyur Hayır gezerdir ben Gözde. kocamı tanırım. Değil. Yani ben bunu anlarım. Bir de kere mi onda yaşadın bunu? Yoksa defalarca kez uyur gezerliği yaşadın mı? uyur gezerliği olduğunu söylüyor ama onda Tamam. şöyle bir durum var. Ankastre bozukluk var. Ne var? Ankastre bozukluk. Biliyor musunuz? Ankastre değildir o. Yani nasıl bir şey?
böyle aslanım ya. Nasıl bilmezsiniz? Sosyal medyada da bununla ilgili... Anksiyete bozukluğu. Onun adı anksiyete bozukluğu. Kaygı bozukluğu, yani halk arasında evham diye bilinen kaygı bozukluğu. Ha, olabilir Ankastre- ama ben ankastre yine yani böyle hani tırnağını yiyor, psikoloji gidiyor, gülüyor. Saçma sapan nedenlerden dolayı gülüyor mesela. Kim söyledi size bunu? Abim. Dedi ki bak bu çocukta ankastre bozukluk var. Bunun bir önlemi alınmalı. Alamadık. Gittik hocam. Yani sadece sorun bu sandı abim ilk başlarda. Ki sadece sorun bu değil. Ve ben sorunun o olduğunu hala düşünmüyorum. Tekrardan söylüyorum. Tek sorun beni aldatıyor. Biliyorum. Ve başka eminim. bir kadına gittiğini düşünüyorsun. Evet, şu an o kadının yanında. Sosyal medyadan konuştu. O kadının yanında şu an. Benim kocam artık yaşıyor, gününü gün ediyor. Karısı umrunda değil. 2 aydır haber alamıyorum. Ya bir insanın eşini aramaması yani Merak o etmemesi. kadar kötü bir şey ki aslında. Çok kötü bir şey. Ben 2 aydır ondan haber alamıyorum ya. Eşim hiç umrunda değilim. 2 aydır. Peki kıskanç biri misin? Değilim. Ben kıskanç insanlardan nefret ederim. Yani ben sadece evliliğimi savunuyorum, evliliğimi koruyorum. Kıskanç bir insan olsam söylerim, derim ki ben kocamı şu kızdan kıskanıyorum, bu kızdan kıskanıyorum. Öyle bir insan değilim yani, asla kıskanç bir insan değilim. Hani benim yerimde şu an kim olsa aynı şeyi yapar, evliliğini kurtarmak ister. Hani yani benim kıskançlığım yok. Şimdi Gözde Hanım, biz eşinizi bulduk. Gerçekten mi? Evet. O kadının yanında değil mi? Kesinlikle o kadının yanında, biliyorum. Şimdi bence öyle... Kimin yanında buldunuz? Kimin yanında inanın ben de bilmiyorum. Kendisine gidip telefon açacağım, onu buraya davet edeceğim. Tamam. Siz de bu sırada şans masasında beni bekleyin. Tamam, Olur mu? olur. Ama ne olur sakin olarak Ama bekleyin. onunla mutlaka görüşeceğim değil mi? Ben bugün kocamla görüşmek istiyorum. Ben Ona onu göre sizinle geleceğim. görüşmesi için ikna etmeye çalışacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım ama siz kendi kendinizi lütfen doldurmayın. Tamam. Tamam, belki de Bekliyorum. işler hiç sizin düşündüğünüz gibi Ama değil. bakın göreceksiniz, o kadının yanında çıkmış olacak. Bakalım, gelince soracağız. Sizi şans masasına alalım. Tamam. Şuradan. Sevgili izleyiciler, hayatımda ilk defa ankastre bozukluk diye bir şey duydum. Anksiyete bozukluğundan bahsetmek istedi ama bir an düşünmedim değil. Hani evdeki o ankastrelerden mi, neyi söylüyor acaba diye. Gözde Hanım anladığım kadarıyla pek çok kişinin etkisinde kalıyor. Abisinin etkisinde kalıyor, en yakın arkadaşının etkisinde kalıyor. Düşündükleri gerçek mi? İnanın benim de kafamda soru işaretleri var. Bunu öğrenmenin de tek bir yolu var. Ben gidip Cemil Bey'i arayacağım. Sevgili izleyiciler, Cemil Bey'in İstanbul'da olduğu bilgisini aldık. Bakalım kendisi telefonumuza cevap verecek mi? Alo, Alo, buyurun. merhabalar Cemil Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Merhabalar Cemil Bey. Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya ben. Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Müsait miydiniz? Merhabalar, müsaitim, evet. Tamam. Sizinle görüşmek isteyen biri var ve size bırakılan bir hediye var. Bilmiyorum daha önce programımızı izlediniz mi? Evet, programınızı takip ediyorum ve hediyenin kime bırakıldığını da kimden geldiğini de tahmin edebiliyorum. Hediyenin kimden geldiğini tahmin edebiliyorsunuz. Peki o zaman tahmininiz doğru mu değil mi diye aracımıza inmek ister misiniz? Tamam, olur. Tamam. İneyim. O zaman aracımıza inin, ben sizi arayacağım. Tamam aslanım. Galiba Cemil Bey böyle bir şey bekliyordu. Ne dersiniz? Bakalım kasadan çıkan şeyi görünce nasıl bir tepki verecek? Efendim aslanım. Cemil Bey aracımıza inmişsiniz. Evet geldim, araçtayım. Kasayı gördünüz. Evet, gördüm. Üzerinde bir zarf var. Evet. Zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açın lütfen.
delikanlı ol. Benim karşıma çık. Ben seni seviyorum ama sen kimi seviyorsun bana onu söyle. Senden asla vazgeçme. Evet, bunu kim yollamış olabilir size? Tabii ki eşim. Siz de benim için aradınız. Eşim kesinlikle programa başvurmuştur. Bravo, bildiniz. Yalnız ben eşimle görüşmek istemiyorum aslanım. Eşinizle görüşmek istemiyor olabilirsiniz. İsterseniz görüşmezsiniz ama gelin burada biz sizinle bir konuşalım. Bir de olayları sizden dinlemek isterim ben. Tamam, en azından bana doğan cevap hakkını da kullanmış olurum orada. Ama sadece ikimiz olacağız değil mi? Başka Evet, sadece kimse yok. ikimiz olacağız. Başka Abisi de gelmeyecek. abisi falan yok şu anda. Abisi ne alaka? Tamam. Şey yapın, geldiğimde abisi konusunu o zaman konuşuruz. Tamam. Tamam, Biz ben bizeyiz. geliyorum. Buyurun gelin. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Tamam. Tamam, bekliyorum. Hoşçakalın. Adamcağız belli ki Gözde Hanım'dan çok çekmiş. Belli ki Gözde Hanım bir baskı kurmuş. Yalnız abisi dedi. Abisinden mi çekiniyor, Gözde Hanım'dan mı çekiniyor? Anlayamadım. Gelince hepsini öğreneceğiz. Cemil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim. Eşimle beni görüşmeyeceksiniz değil mi? Sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayacağım. Peki abisi burada mı? Hayır, abisi de yok. Neden? İyi. Size güvenebilir miyim? Cemil Bey tabii ki bana güvenebilirsiniz. Aşk olsun. O nasıl laf öyle? Güvendesiniz. Sakin olun lütfen. Siz neden bu kadar tedirginsiniz? Şöyle, Eşinizden kaçıyor musunuz? yani şöyle 3 yıldır biz aslında evliyiz ama son 1 yıldır ben eşimden sürekli kaçıyorum. Yani bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Neden? Ya sürekli beni takip ediyor. Nereye gitsem buluyor beni. Ya arkadaşlarımla bir yere gidiyorum, pat hemen dibimde bitiyor. Geçen gün bir arkadaşımla mesela tavla oynuyorum böyle. Gelmiş boşum şöyle dikiliyor böyle. İşte kocacığım hadi eve. Şaşırdım kaldım böyle arkadaşımla kaldı dedi. Bu seni dedi, nereden buldu dedi. Nereden buldu? İşte bilmiyorum ki. Yani ilk 2 yıl hiç farkında değildim. Ama sonra bana dedi ki oğlum dedi bu dedi sana dedi çift takmış olmayasın Kim dedi? İşte yakın bir arkadaşım var Serdar diye benim. Serdar, meşhur Serdar Bey. Meşhur Serdar. Evet yani yakın arkadaşım. Sonra dedi sana çift takmış olmasın mı dedi. Ben de şüpheye düştüm tabii ki. Sonra araştırdım. Ondan sonra hakikaten de çift takmış bana. Hem arabama hem de şu ayakkabıların topu oluyor. Topuk kısmıma Aa, çift takmış. Nereye gitsem buluyor beni. nasıl buldunuz çipi? Yani işte Serdar yardımcı oldu bana da. Ondan sonra O böyle- yüzden Serdar Bey sevmiyor sizin eşiniz. Ya ben Serdar'ı seviyorum. Sağ olsun sürekli yanımda benim. O yüzden Siz çipi buldunuz, ondan sonra sizi bulamamaya başladı evet tabii. bulamamaya başlayınca ben de vın. Yani kaçtım. Çünkü diğer türlü sürekli ben nereye gitsem oraya, ben nereye gitsem oraya gidiyor. O kadar nefes alamamaya başladım ki böyle sürekli bir kıskançlık. Bir de tutturdu sende dedi ankastre bozukluğu var. Ankastre bozukluğu Evet. var. O anksiyete bozukluğu olabilir mi? Hayır. Yani ankastre bozukluğu. Eşim bana öyle söyledi. Hatta eşim de abisine söylemiş. Abisi de araştırdı. Gel dedi sende dedi ankastre bozukluğu var düzeltmemiz lazım dedi. Bir güzel patakladı beni. Nasıl patakladı? Ya işte bir gün dedi gel dedi gezmeye gidiyoruz dedi. Eşinizin abisi mi diyor bunu Evet size? evet eşimin abisi diyor. Bir gün dedi gel dedi gezmeye gidiyoruz dedi. Tamam. Kuytu köşeye götürdü beni patakladı orada. Neymiş sendeki bu ankastre bozukluğunu düzeltmemiz gerekiyormuş. Döverek mi düzeltebiliyor O musunuz? şekilde düzeltiyormuş. Düzeldi mi? Hayır düzelmedi aksine daha fazla oldu. Yani bu Peki siz bir şey yapmadınız mı ya adam size vururken? Nasıl oldu bu? yani bir şey yapamadım ki yani ben ne zaman böyle bir şikayetçi olmaya kalksam olmadı yani sürekli işte eşim araya girdi işte de abim dedi şeyini anlar hatasını anlar dedi. Ya bu ankastre bozukluğu da şey işte Ne demek bu ankastre Ee, bozukluğu? tırnak yeme mesela ben tırnağımı çok yiyorum ondan sonra bir de uykumda uyanıp dolaşıyorum geziyorum. Uyanmadan aslında Uyanma- uyur gezersiniz. evet, uyur gezer, doğru mu? evet. Peki. O ankastre bozukluğu değil, anksiyete bozukluğu. Düzeltelim mi onu? Yani- Herhalde yanlış O geldi da olabilir kulağınıza. tabii ama yani işte araştırmışlar ankastre demişler. O Tamam, şekilde. kaygı bozukluğu yani evet tırnak yeme veya işte bir sürü belirtisi var.
Peki bir kaygınız var mı? Yani benim en büyük kaygım işimi kaybetmek tabii ki. Yani işimi kaybetmek istemem. Hatta bir gün patron beni kapının önüne koyacaktı. Ben daha fazla böyle korktum. Strese girdim. Daha fazla tırnaklarımı yemeye başladım. Ve iş başarınız da düşmüştür kaygıdan. Ya evet, bir de şirkette kavga mavga olduğu zaman o tavan yapıyor bende o korku. Ne zamandan beri var sizde bu kaygı bozukluğu? Yani Evlendiğinizde mi başladı? öyle başlamış. Eşimin dediğine göre ve abisinin araştırmasına göre o şekilde başlamış. Evlenmeden önce böyle bir problem yoktu. Ya aslında yoktu. Ben öyle bir şey görmedim kendimde. Peki, bunu bir tarafa bırakalım. Bu arada bunun tedavisi var. Hiç endişelenmenize gerek yok. Şu anda nerede kalıyorsunuz? Serdar Bey'in evinde mi? Siz bunu nereden öğrendiniz? Ekip arkadaşlarımız sizi almaya geldiklerinde zilin üzerinde yazıyordu. Peki eşim bunu biliyor mu? Hayır, hiç kimseye bir şey söylemedik Abisi? biz. O da bilmiyor. O da bilmiyor. Tamam. Eşiniz baskıcı biri mi? Yani şöyle, aslında ilk başlarda bir şeyimiz yoktu. Böyle ufak tefek bir kıskançlıklar oluyordu ama o da hani ilk başlarda olur diye bir şey demedim tabii ki. Ama sonra işte Ferda onun aklına girdi. Ondan sonra benim hayatım bir anda böyle zehir zemberek oldu. Yani Ferda girince ne oldu hayatınızda? Ya Ferda şimdi beni hiç sevmiyor. Neden sevmiyor bilmiyorum. Muhtemelen Serdar'dan kaynaklı sevmiyordur. O şekilde olunca eşim de Ferda'nın dediklerini tabii ki yapmaya başlayınca böyle ben oraya kaçıyorum, o geliyor. Serdar Bey, Ferda Hanım'ı aldattı mı? Bir ilişkileri varmış anladığım kadarıyla. Evet, ilişkileri vardı ama bence aldatma denemez. Yani Ferda olayı kesinlikle yanlış anladı. Öyle mi diyorsunuz? Yani Siz evet. en yakın arkadaşısınız, bilirsiniz. Evet, yani tamam Serdar kendi çapkın ama kendisine çapkın tabii ki ama şimdi bu konuda ben Kendisine çapkın nasıl oluyor? yani biraz flörtöz takılıyor tabii ki ama hani Çok önemsenecek bir şey değil anlamında mı? hayır, önemsenecek ama bana bir şey yok. Bana bir Ha, zararı size bir yok. zararı yok. Kendisine evet. Anladım. Kendisine ve kendi ilişkisine zararı Evet. var. Ama Anladım. Ferda konusunda da şöyle mesela. O konuyu Ferda yanlış anladı. Serdar'ın kuzeni var. Tamam. Fizik tedavi görüyor. İşte Serdar evleneceği için yeni bir ev düzdü kendisine. Ondan sonra o evin yakınlarındaki hastanede de bu kuzeni tedaviye geldi. Tedaviye gelmişken dedik ya akşama bize gel, hem Ferda ile tanışırsın hem de işte şey yaparız, tanışmış olur, kaynaşırız. Hı. Ondan sonra bu kuzeni dediğimde hani 20 yaş büyük ondan, yani teyzesi gibi. İşte kuzeni geliyor, işte krem falan sürerken Serdar kuzenini, Ferda içeri giriyor. Her şeyi yanlış anlıyor. Bunları o şekilde görünce vay sen Kız- beni aldatıyorsun, vay şöyle böyle derken yanlış anlayıp gidiyor. Anladım. Şimdi oldu. Evet. Aslında ortada bir yanlış anlaşılma Kesinlikle var. ama- Ama Serdar Bey çapkın bir adam. Kendisine göre. Ama size bir zararı yok. Yok, hayır. Hani sizi o yönde bir yönlendirmesi, Yok, hayır. eşinden boşan, gel beraber çapkınlık yapalım ya da kız arkadaşlarınla sizi tanıştırma. Yani bu çok fazla abisinin bana şiddet olayları olduğu zaman sadece bir söylemişti ona. Hani ya olmuyorsa boşan demişti ama. Anladım. O- Ama o iyi niyetli bir İyi öneriydi niyetli, herhalde evet, yani. tabii ki. Kötü İyi bir niyetli. duruma düştüğünüz için. Evet, evet. Gözde Hanım kıskanç biri mi? İlk başlarda dediğim gibi kıskanç değildi ama sonradan çok fazla kıskanç oldu. Hatta ben yani inanır mısınız evde kendi tuttuğum takımın maçından hariç hiçbir şey izleyemiyorum. Neden? Bu evde bu televizyon kanalına ebeveyn programı denen bir şey var. Ebeveyn şeyi yapmışlar, kısıtlaması getirmiş. Hiçbir şekilde izleyemiyorum. O maçta da kadın spiker olduğu zaman o maçı da izleyemiyorum. Yok artık dedirtti bana şu anda. Nasıl? Yani şöyle biz bir gün Nasıl Gö- kontrol edebilir ki bunu yani? ya edemez işte Gözde'nin Çok zor durumları. bir hayat o zaman sizinkisi. Kesinlikle çok Evden zor. kaçıyorum dediğiniz şey aslında siz bu baskılardan mı kaçıyordunuz? Evet ya sürekli bana işte onunla mesajlaşma, bununla görüşme, şununla yapma. Hani o siteye girme, bu sosyal medyanı kapat gibi şeyler söyledi. Ondan sonra bir gün biz- Bir hiç dizi falan izlemiyor musunuz? işte tam oraya geliyordum. Bir gün dedik ya madem izin vermiyorsun hani senin istediğin bir diziyi izleyelim. Hı hı. Tam izlerken sen git sigortaları kapat. Kadın karakter çıktı diye. Sigortaları kapattı. Evet. Biz karanlıkta kaldık böyle. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. İş yerinizde kadın çalışan yok mu? Var aslında Tamam, o ama zaman işe de göndermiyor. işe de nasıl gönderiyor? Ben işte normalde servise gidiyordum. Ama işte bu gitmiş bir tane taksici ayarlamış.
O taksici de beni her gün kapımdan alıyor, işe bırakıyor, işten alıyor, kapıya gidiyor. Taksici bana diyor ki abi diyor senin diyor sayende diyor çocuklar diyor ilkokuldan mezun oldu diyor sana diyor indirim yapacağım diyor. Taksiciye de o şekilde rezil oluyoruz. Peki hiç karşınıza alıp ya bu yaptıkların normal değil senin. Konuşamıyorum Artık bu ki. yaptıklarına bir son ver. Beni soğutuyor evlilikten de, bu hayattan da. Bak kaçıp gideceğim. Keşke. Konuşamıyorum ki. Ben konuşmaya kalktığım zaman hemen abisine şikayet ediyor. Ben sanki abisiyle de evliyim. Ha, sizin Yani- böyle bir durumunuz var. Abisiz hep sizin evliliğinizin içinde. Evet ya ufacık bir şey konuşuyoruz. Yok sen beni aldatıyorsun diye abisine haber veriyor. Abisi beni gel gezintiye çıkıyoruz diyor. Hop pataklıyor da beni. Ya bir kere değil birkaç kere oldu. Çok fazla bir sürü ben sayamadım ki. Artık duvara çentik atacaktım. Yani sürekli bu şekilde bir durumlar oluyor artık. Şaşkınlık içerisinde dinliyorum sizi. Ya hatta size şunu da söyleyeyim. O kadar kıskanç ki benim rehberimde kadın numarası yok. 66 tane erkek numarası var. Hepsi erkek, bir tane kadın bulamazsınız. Yanınızda mı telefonunuz? Evet yanımda hemen. Bak buyurun. Bakıyorum kusura Tabii ki tabii bakmayın. buyurun. Ali, Adnan, Mehmet, Rasim, Rıza, Serdar var. Serdar da var. Serdar çok var zaten. Ser- Çok aramışsınız Serdar Bey'i. Sağ olsun bana evini açtı. Gerçekten telefonunda hiç kadın ismi yok. Bütün rehberiniz erkek isimleriyle. Maalesef. Yani yapacak olan kadın ismini erkek olarak da kaydeder. Bunun sonu yok yani de. Tüm hesaplarımı kapattırdı. İşte, Sosyal medya hesaplarınızı. Evet işte sosyal medyanı kapat, o kadınla görüşme, bununla Bir mesajlaşma. kadın varmış sosyal medyanızda. Neydi adı? Unuttum. Arkadaşlar neydi adı? Dingin. Ya hayır. Dingin yalnızlık diye. Hayır o öyle bir şey değil. O Serdar'ın bir hesabı. Kendi kendisine kullandığı, bazen açıp bazen kapattığı bir hesap. Ha, Serdar Bey'in mi o hesap? Evet Serdar Bey'in ve bunu öğreniyor. İşte sende mitomani var diyor. Buna gidiyor abisine anlatıyor. Abisi diyor ki sen diyor benim diyor kardeşimi diyor mitomani diyor birisi aldatıyormuşsun diyor. Bir de orada şey yapıyor. O ne? Pataklıyor beni. İşte o mitomani diyen dediğimiz bir kadınla aldatıyormuşum onu hesapta. Adı mı kadının? Mitomani. Evet mitomani evet. Yani bulamadım. Bir bulsam ben de mitomani hanımı şey yapacağım yani. Konuşacağım o böyle böyle değil diye ama Mitomani hanım. mitomani hanım Hanım. dediğimiz bir sürü işte nasıl bulacağım bilmiyorum. Vallahi çok zor. İşte buna patolojik kıskançlık diyoruz eğer durum böyleyse sevgili izleyiciler. Yani hastalıklı bir kıskançlık durumu. Evet. Hayat size çekilmez olmuştur eğer söyledikleriniz doğruysa. Çok fazla. Çok fazla. Çünkü bize kendisi böyle anlatmadı. Peki bir de bu otel mevzusu var. Otelin kapısının önünde böyle manken gibi bir kızla buluşmuşsunuz. Manken mi? 1.80 boylarında 1.80. esmer. Sonra otelin içine girmişsiniz. Seminer var diye de Ya kandırmışsınız. şu Taksim'deki olay. Evet. Ya 3 yıldır ben bu kadınla evliyim. Son 2 yıldır sürekli bu konuyu ısıtıp önüme getiriyor. Taksim'deki olay dediğimizde ben dedim ki ya arkadaşlarım bir maçı izleyeyim. Yani en azından erkek bir maça gidelim. Maça giderken de kardeşimi de götüreyim yanımda dedim. Gözde falan denk gelirse en azından yanımda kardeşim olsun ki bir kanıtım olsun elimde dedim. Ferda sen bizi gör. Sen git bunu Gözde'ye yanlış anlat. Kim o yanınızdaki? Kardeşim, öz kardeşim. Ama sizin kardeşinizi tanımıyor mu Ferda? Tanıyor. Ama işte fitneci ya. Ferda fitneci işte. Beni de sevmiyor ya bu Serdar olayından. Serdar olayından kaynaklı beni de sevmiyor ve benimle konuşmadığı için yanımda bir kız görünce hemen Gözde'ye yalan yanlış anlatıyor. Demediniz mi Gözde Hanım'a? Benim kardeşim. Dedim bu benim kardeşim, bu benim kardeşim dedim. Benim de abim var dedi. Abisini çağırdı. Abisi dövdü yine beni. Gene mi Evet. şiddet uyguladı size? Ya hiç şikayetçi falan olmuyor musunuz siz Ya bu ben adamdan? şikayetçi olayım diyorum. Gözde diyor ki ya diyor hayatım diyor olur böyle şeyler diyor. Abim de diyor hatasını anlayacak diyor. Ben de yumuşuyorum tabii ki. Dayak atmak nedir? Kaç yaşında Ya. adamsınız? Abisi kaç yaşında? Nasıl biri bu böyle gelip size dövüyor Bilmiyorum dövüyor ki gidiyor? Gözde'den çok abisini görüyorum ben zaten. Peki siz bu kavgalardan sonra eve geri dönüyor musunuz her defasında? Yani ev dediğimiz yer hastanesi o benim ikinci evim oldu bir yerden sonra. Çünkü sürekli abisi beni pataklıyor ben hastaneye gidiyorum. Abisi beni pataklıyor ben hastaneye gidiyorum. Yani biz Kendi evinize dönüyor musunuz? Keşke işte hastane ve abisi arasında gidip geliyoruz. Peki hastanede eşiniz yanınızda olmuyor mu? Hani rahatsızsınız bir de onun abisi yüzünden Olmaz olur mu?
Benim sürekli yanımda. Ben de diyorum ki herhalde bu pişman oldu yaptıklarından, sürekli abisine şikayet etmesinden. Mutlu oluyordum ki meğersem işte hemşireyi şey yapıyormuş, kıskanıyormuş orada, hemşireleri gözetliyormuş. Bana yaklaşmasınlar diye. O kadar. O kadar. Ya biz bu yüzden iki tane hastaneden atıldık. Nasıl? İşte bir gün abisi böyle bir haşet etti beni. Hastanedeyiz. İşte hemşire geldi. Benim de ateşimi ölçtü. İşte ateşiniz var dedi. Sen misin bana bunu, sen misin benim kocamı dokunan? Sen misin benim kocamı ateşlisin diyen? Ateşlisin diye anladın. Evet. Sonra işte ortalık karıştı, biz karakola. Ben de dedim ki, Gözde'ye dedim ki ya dedim yanlış anlama dedim. Hemşire bana ateşiniz var dedi. Ateşini ölçmüş, ateşin var Yok demiş. ben ona öyle dememişim, ben ateşliymişim, hemşire de fena değilmiş demişim. Oo. Olay nereden Oralara nereye geldi? Evet. Sonra Gözde karakola, ben yine evime, hastaneye tabii ki. O şekilde biz hastane, Gözde, abisi bu üçlü ve üçgen şekilde. Şimdi eşinizi karşınıza alıp ben ayrılmak istiyorum da diyemiyorsunuz. Çünkü dediğiniz an abisi geliyor. Evet, evet, Yani yanlış anlamayın lütfen. Sizi pataklıyor evet, ve siz tekrar hastaneden sonra eve dönüyorsunuz. evet. Maalesef böyle oluyor. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık misali olmuş sizin ilişkiniz. Maalesef böyle yani. O yüzden de çareyi kaçmakta buldunuz. Başka çarem kalmadı. Sağ olsun Serdar evini açtı bana. 2 aydır çok rahatım orada. Telefonumdaki o ebeveyn durumunu da kaldırdım. Çok iyiyim şu anda. Hani artık videolarda izleyebiliyorum. Önceden videoda izleyemiyordum. O kadar ha. O kadar. Çok rahat. 2 aydır çok rahatım şu anda. Özgürlüğüme kavuştum diyorsunuz. Evet. Hayatınızda biri var mı? Hayır. Eşinizi aldattınız mı? Hayatımda kadın yok ki benim. Gördüğünüz 66 tane vardı, erkek vardı. Hiç yani. İşe gidiyorum, işten eve geliyorum. İşte hiç hayatımda kadın yok yani. Neredeyse gözle yüzünden görmeyeceğim hiçbirisini. Ayrılmak mı istiyorsunuz eşinizden? Şu anda evet ayrılmak istiyorum. Yani çünkü artık nefes de alamıyorum. Tedavi olsa Ya bu bence tedavi boyutunu geçti bu artık. Yani tedavi de olsa bir yerden sonra diyecek ki yine konuşma etme. inanmıyorsunuz. Yok ben asla inanmıyorum. İnancınızı Yok, kaybettiniz. Ben 3 yıldır tanıdım onu çünkü. Cemil Bey, cevabını az çok tahmin ediyorum ama gene de sormak zorundayım. Eşinizle görüşmek istiyor musunuz? Ben eşimle barışmak istemiyorum, görüşmek istemiyorum. Çünkü barışırsak beni bu sefer eve götürecek ama eve götürme yanında da ülkenin dışına çıkartacak. Nereye? Yani Stockholm'a götürecekmiş muhtemelen. Stockholm'e mi? Evet. Ya, Kim dedi bunu? işte bir arkadaşım da dedi bana. Sen dedi eşinin yanına dönmek isteyebilirsin çünkü dedi Stockholm'a uğramışsın dedi. Stockholm'e mi uğramışsınız? Evet ama oraya da yani ben gidemem ki. Ben O bir sendrom olabilir mi acaba? Stockholm sendromu. ya artık bilmiyorum nasıl olduysa ama ben oraya gidemem ki. Gidecek Dil bilmiyorum. İşim burada, arkadaşlarım burada, çevrem burada. Yani Gözde yine beni muhtemelen eve kapatacak işte. Stockholm sendromu diye bir şey var ya, acaba onu mu kastetti? O da olabilir ama yani uzak geliyor çok. Uzak. Çok uzak geliyor. Ya sağ olsun Serdar 2 aydır evini açtı bana. Hı hı. Orada şu an çok rahatım. Peki eşiniz Serdar Bey'in evini eminim biliyordur. Hiç gelmedi mi? Gelmez olur mu ya? Haftanın 2 günü çalıp gidiyor psikopat gibi. Aa, Evet artık saatlerini öğrendim ya. 3'te geliyor, 4'e kadar çalıyor, 4'ten sonra gidiyor. Tekrar geliyor bir gün sonra. 3'te geliyor, çalıyor, 4'te gidiyor. Eğer bunların üzerine bir de ben Gözde ile barışıp, eşimle barışıp eve gidersem ben Ankastra'ya da girerim. Ondan Stockholm'e de giderim. Ondan sonra abisi beni Ankastra deyip bir güzel pataklar. Ya bunları yaşamak istemiyorum artık ben. ay gerçekten. Bir laf var ya, ağlanacak halimize gülüyoruz diye, şu an öyle oldu. Gülemiyorum ben. Ben gülemiyorum ama Ben siz de benim yanına gülmemek gülebilirsiniz. için zor tutuyorum yani, hani yanlış anlamayın. Yok siz gülün. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Eşinizi seviyor musunuz? Yani seviyorum tabii ama yani şu kıskançlıklarını biraz bir törpülesi aslında. Yani evde oturduğumuz sürece mutluyuz tabii ki. Tamam ben video falan izleyemiyorum. Televizyona da bakamıyorum. Ama yani bu kıskançlıklarını biraz törpülese bence mutlu oluruz gibi. Yani. Peki o zaman eşinizle görüşmek istiyor musunuz? Ya bilmiyorum, çok da emin olamadım şimdi siz böyle bir anda sorunca. Yani Şöyle yapalım mı? Ben eşinizin yanına gideyim. Onunla bir konuşayım.
Siz de o sırada burada bir düşünün. Gelmek isterseniz benim güvencemde. Tamam, her şey benim kontrolümde. Sizi şans masasında bekliyor olalım. Fikriniz değişir. Gelirse biz oradayız. Tamam, ben düşüneyim. Siz eşimle görüşün, ben düşüneyim. Öyle yapalım. Tamam. Tamam. Merhaba, iyi misiniz biraz daha? Sakinleştiniz mi? İyiyim. Cemil burada değil mi? Cemil Bey burada ama şans masasına gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Şimdi kendisi bana sizin abinizle ilgili bir şeyler anlattı. Açıkçası benim kanım dondu. Sanıyorum evin içindeki olaylara sürekli abinizi dahil ediyorsunuz ve eşiniz abinizden şiddet görüyor. Hayır ya, öyle değil ki. Yani şimdi evde olan bazı sorunları ben abime anlatıyorum. Abim de kardeşinin arkasında duruyor. Beni savunuyor. Siz Cemil'in öyle dediğine bakmayın. Onun canı çok tatlı. Yani abim Cemil'e bağırsa vurdu oluyor. Öyle değil yani. O vurdu demiş olabilir de benim abim şiddet yapacak bir insan değil. Bağırınca hastaneye gidiyor mu? Yani hastaneye gittiği de oldu ama yani her abi gibi kardeşini savundu. Kardeşini savunurken aslında bir başkasını darp ediyor. Yok, öyle olmadı. Size öyle mi anlattı? Yani evet, şiddetin boyutu büyük ki hastaneye gidiyor. İşte onda... Size bir şey soracağım. Açıklama yapmanıza gerek yok. Ben kimin doğru, kimin yalan söylediğini anlayabiliyorum. Toksik ilişki ne demek? İşte Biliyor musunuz? iki insanın yürütemediği ilişkiyi devam ettirmesi gibi bir şey herhalde. Öyle biliyorum. Oldu gibi, evet. Peki nereden biliyorsunuz bu bilgiyi? Reels videolardan. Çok izliyorum. Sosyal medyadan. Evet. Bayağı izliyorum ve onlar bana çok açıklayıcı geliyor. Bu ankastre bozukluğunu da oradan mı öğrendiniz? Tabii oradan öğrendim. Stockholm sendromunu da oradan öğrendiniz. Onu da mı o söyledi? Hı hı. Evet. Hepsini Reels videolardan izliyorum. Yani bana çok faydası oluyor. Bu bilgilerin doğruluğundan emin misiniz oralardan izlediğiniz kulaktan dolma bilgileri? Değilim ama yani ben onları izliyorum. Diyorum ki evet, doğru diyorum. Benim işimde de var aynısı. Yani bence öğretici videolar. Ama bence bu işler o kadar kolay değil. Bence bunları okuyarak, daha sağlam kaynaklardan öğrenseniz daha doğru olur. Tamam. Değil mi sevgili izleyiciler? Bu tip özellikle hastalıkla ilgili bilgileri daha doğru, daha güvenilir kaynaklardan okumamız hepimiz için daha faydalı olur. Çünkü sosyal medya böyle bilgiler için bazen yanıltıcı olabiliyor. Bir de Aslı Hanım, Cemil bazı şeyleri çok büyütüyor. Yani eminim o kadının yanından buldunuz değil mi onu? Onun yanından geldi. Hayır, onun yanından gelmedi. Kimin yanından geldiğini siz aslında biliyorsunuz. Yok canım. Nereden bileyim ben? Kimin Çip yanından desem? geldiğini? Ha, o çip meselesi. Yani artık pili bitti demek ki. Bulamıyorum hiçbir yerde. Çipin pili bitti. Aynen. Siz çip mi taktınız eşinize? Yani nerede olduğunu, onun hani güvenli mi değil mi, nerede ne yapıyor. O yüzden kötü bir amaçla değil. Kendi güvende mi, canı sağlamda mı, Tabii. sağlığı yerinde mi diye takip etmek için yaptınız. Ama abinizin ellerine de kolaylıkla teslim edip adama dayak attırıyorsunuz. Yok işte o öyle değil. Onun canı çok tatlı. O dayak sanıyor ama dayak değil. Yani normal erkeklerin arasında olan itişme falan filan, o da yani abi sonuçta. Kardeşini Koruyor. korumak için biraz Başka birinin evladına. bağırıyor, sert çıkışıyor. Hı hı. Mesela itekliyor. Cemil diyor ki dövdü beni. Dövmedi, itekledi. Ben orada görüyorum, ben kocamı dövdürür müyüm? Bunlar normal şeyler diyorsunuz. yani. Aynen. Onu görebilecek miyim peki? Onu merak Şimdi öncelikle birincisi eşiniz sizi aldatmamış. Hayatında biri de yok. ama Instagram hesabı var. Ben size dedim İkincisi ya. o sosyal medya hesabı, o ismini taktığınız bir hesap var ya hani Evet. bir kod adıyla. O Serdar Bey'e ait. Bak
dedim ben. Yine Serdar Siz öyle çıktı. demediniz. Çağımızın en büyük sorunu sosyal medya. Yani sosyal medyada bir kadın vardı. Yani onunla konuştuğumdan emindim. Siz bunu bir kadına ait olduğunu ve eşinizin sizi aldattığını söylediniz bize. Evet, ben öyle sanıyordum çünkü. Ama bu işin içinden yine kim çıktı? Yine Serdar çıktı. Bence birilerine bu sorunları ve suçları yönlendirmek yerine biraz kendimizde mi arasak acaba? Eşim neden kaçtı gitti bu evden diye hiç kendinize sordunuz mu? Sordum tabii ama yani ben bir şey yapmadım ki. Ben Bir onu şey çok yapmadım seviyorum. ki. Bir kadının eşine çip takması normal bir davranış mı? Yani kocamın güvenliği Kocanızın açısından güvenliğini nasıl sağlayacaksınız çiple? Nerede olduğunu bilerek nasıl güvenliğini sağlayacak? görüyorum ben böyle direkt şeyden konumunu. Orada yazıyor mu canına bir şey oldu, Yok. düştü bacağını kırdı? Burada güvenlik değil. O zaman doğruları konuşalım. Doğru. Aa, geldi. Buyurun oturun lütfen. Hadi hayatım kalk biz evimize gidelim. Hadi. Ben seninle bir yere gelmek istemiyorum. Sen beni alacaksın yine götüreceksin. Yok götürme. Kapatacaksın eve. Hayır. Biz tamam sorunlar yaşadık, ettik ama bitti hepsi. Şimdi o sorunları unutalım. Biz hadi gel, sen de gelmişken evimize gidelim. Hayır, ben buraya başka bir şey söylemek için geldim. Artık maymun gözünü açtı. Ben boşanmak istiyorum. Nasıl yani? Ben bu çocuğu tek mi büyüteceğim? Hangi çocuğu? Ne çocuğu? Al işte. Bak. Ne yazıyor burada? Pozitif. Sen hamile misin? Evet. Ben sana 2 aydır niye ulaşmaya çalışıyorum sanıyorsun? Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. İletişim sağlayamıyorum. Ben 2 aydır sen ne çektiğimi biliyor musun? Bak, bu belge işte şimdi bir şeyleri değiştirir. Keşke bunu bize en başında söyleseydiniz. Ya da bunu yani burada baş başa daha güzel bir ortamda bu haberi verebilirdiniz. Öyle değil mi? 2 ay ha? 2 ay. Ben şimdi 7 ay sonra baba mı olacağım? Evet. Ben baba mı oluyorum şimdi? Aynen. Ya bu haber burada böyle verilecek bir haber değildi bence. Baş başa daha keyifli söylenebilecek bir haberdi. O yüzden ben sizi yalnız bırakmak istiyorum. Baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen her şey saygı çerçevesinde. Sizin için demiyorum bunu ama özellikle sizin için. Evin içindeki sorunlara ailenizden hiç kimseyi katmayın, dahil etmeyin. Söz mü? Tamam, söz. Bana müsaade. Müsaadsız. O zaman bir şartla gelirim ben de. O abin etrafımızda olmayacak. Abim yurt dışına gitti zaten. O artık bizim hayatımızda olmayacak. Merak etme. Sevgili izleyiciler, bazen tencere yuvarlanır, kapağını bulur ya hani. İşte biraz önce bence ona tanık olduk. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın. Benim de bir şartım var. Neymiş şartı? O çipi takacaksın. Bir de bu çocuğumuzun hatırı için tuşlu telefona geçeceksin. Tamam, o zaman çizgi film falan izlemem. Normal kanallarımızı izlemeye devam ederiz. Ama ben yanında olursam. Tamam, zaten yanımda ol. Tamam, Anlaştık. anlaştık. Şimdi gidelim evimize.